Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün akşam için nefis bir çorba tarifim var sizlere. Özellikle hazırlarken buram buram kokusuyla sizleri mest edecek. Buğdaylı tarhana çorbası hazırlayacağız. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. Elimde 1 su bardağı aşurelik buğday var. Tenceremi almadan önce güzelce yıkayacağım. Suyu tamamen böyle berraklaşana kadar. Sonrasında düdüklü tenceremin içerisine aktarıyorum. Evet bakın yıkadım güzelce. Suyunu da süzdük. Şimdi tencereme aktarıyorum. Üzerine de 1,5 litre su döküyorum. Bakın kaynadıktan sonra kapağını kapatıyorum. Yaklaşık olarak 10-15 dakika kadar buğdayları düdüklü tenceremde pişireceğim. Eğer düdüklü tencereniz yoksa elbette bu işlemi normal tencerede de yapabilirsiniz ama o zaman pişme süresi çok uzun olmuş olacaktır. Evet 10 dakikanın sonunda buğdaylarım pişti ama kesinlikle suyunu dökmeyeceğiz. Suyuyla beraber pişireceğiz kendi öz suyu ile birlikte. Çorbamıza asıl lezzeti verecek olan aslında burası. Şunu diyebilirsiniz belki hani buğdayı içinde pişirdik bu suyu kullanamayız, suyu temiz değildir diye. Tam tersi arkadaşlar, oldukça temiz. Çünkü tamamen böyle süzgeçten akan su berraklaşana kadar buğdayları yıkadığımız için bu suyu gönül rahatlığı ile kullanabileceksiniz. Pişen buğdayı kenara alıyorum ve terbiyesini hazırlamaya geçiyorum. Şimdi kabımın içerisine 2 su bardağı dolusu süzme yoğurdu bıraktım. Çırpma teliyle böyle iyice akışkan olana kadar çırpıyorum. Şimdi üzerine 1 su bardağı da yoğurt ilave ediyorum. İsterseniz tamamını süzme yoğurtla ya da süzme yoğurt yoksa elinizde 3 su bardağı normal yoğurt kullanarak da hazırlayabilirsiniz. Evet, şimdi tekrar çırpıyorum. Ve üzerine 2 dolu yemek kaşığı unu bırakıyorum. Tekrar şöyle bir çırpalım. Son olarak bir tane yumurtamız var. Yumurtayı da kırıyorum. Sarısını ve beyazını ayırmıyoruz. Bütün haliyle kullanacağız. Yoğurt çorbalarındaki en önemli püf nokta tuzunu bu aşamada koymamak. Eğer bu aşamada tuzunu eklerseniz çorbanız kesilecektir. Evet, terbiyemiz artık hazır. Kenara alıyorum ve çorbamı yapmaya geçiyorum. Şimdi tencereyi tekrardan bakın ocağa bıraktım. Altını açtım ve kaynamaya bırakıyorum. Bir 10 dakika kadar bu şekilde kaynasın. On dakikanın ardından da hazırlamış olduğumuz terbiyeyi artık çorbamıza aktaracağız. Tabi bu aşamada ocağın altını lütfen kısalım. Direkt dökmeyeceğiz çünkü çorbanın şu an suyu oldukça sıcak. Hazırlamış olduğumuz terbiye ise soğuk. Bu nedenle kaynayan sudan yoğurdun içerisine koyuyorum, çırpıyorum. 2 kepçe koymanız yeterli. Her seferinde çırpın. Daha sonra direkt artık kaynayan çorbanın üzerine gönül rahatlığı ile ekleyebiliriz. Ama dediğim gibi ocağınız bu aşamada kısık da olsun. Hemen çırpma teliyle karıştırıyorum. Bu işlemi kaynayana kadar yapacağım. Karıştırdıkça yoğunlaştığını siz de göreceksiniz. Ben yarım su bardağı daha ilave ettim kaynamaya başlamadan önce. Kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Baktınız ki çok koyu, biraz su ile açabilirsiniz. Çorbamız kaynamaya başladı. Bırakalım kaynasın. Kaynadıktan 2-3 dakika sonra 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Ben ilave ettiğimde telefonun kamerası açık zannediyordum ama kendi kendine kayıttan düşmüş. Bu nedenle bu kısmı burada görünmedi. Kıvamını gördünüz siz de. Gerçekten çok güzel oldu. Ocaktan alıyorum ve üzerine yakacağım sosu hazırlıyorum. Sosumuz için tavanın içerisine 2 dolu yemek kaşığı tereyağı bıraktım. 2 yemek kaşığı da sıvı yağ bırakıyorum. Yağımız böyle erimeye başladığı zaman da üzerine nane bırakıyorum. Ben 2 dolu yemek kaşığı kullandım. İsterseniz miktarını arttırabilirsiniz veya daha da azaltabilirsiniz. Yağımız eridi, nanenin de kokusu çıktı. Artık ocaktan alıyorum ve çorba ile buluşturmaya geçiyorum.
Sosu dökseniz de tavanın içerisinde bir miktar kalıyor. Bunun için de ben hemen çorbanın kaynayan suyundan alıyorum. Tekrardan sos tavasına aktarıp şöyle bir karıştırıp daha sonra tencereye tekrar aktarıyorum. Böylece tavada hiçbir şey kalmamış oluyor. Tüm lezzet tenceremde oluyor. 2-3 taşım kaynatıyorum ve daha sonra üzerine ince ince doğramış olduğum taze naneyi bırakıyorum. Evet, doğru duydunuz, taze nane öyle güzel bir aroma, öyle güzel bir lezzet veriyor ki süzme yoğurtta kullandığımız için çorbamız ekşidi. Şu an inanın buram buram kokuyor. İnşallah denediğiniz zaman bunu sizler de fark edeceksiniz. Naneyi ekledikten sonra ocağın altını hemen kapatın. Zaten biliyorsunuz yeşilliğin çok bir canı yok. Kendi sıcaklığıyla beraber yumuşatacaktır onu. Evet, çorbam servise hazır. Hemen sunum yapacağımız kaba aktarıyorum. İsterseniz şöyle üzerine tekrar ince kıyılmış taze nane serperek servis edebilirsiniz. Evet, hemen kıvamını da göstereyim tekrardan sizlere. Dinlendikçe kıvamı biraz daha yoğunlaşıyor. Biz çok sevdik bu güzelliği. İnşallah deneyecek olan sizler de memnun kalırsınız. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Videomun sonuna geldik. Umarım sizler için keyifli bir seyir olmuştur. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.